Gece yarısı oyunları, asansör oyunu, aynadaki karanlık yansıma ritüeli veya 3 kral ritüeli gibi internette bulabileceğiniz ritüellerin çoğunu denedim. Ama bunlardan hiçbiri aradığım şeyi bana vermedi. Yani şöyle diyeyim, hiçbirinde olacak dedikleri şey olmadı. En azından benim için. Aslında bazıları diğerlerinden daha korkutucuydu. Ama bilinmezliğin verdiği o korku duygusu çabuk geçiyordu. Ve geçince de kendimin ve arkadaşlarımın sadece karanlık bir odada birbirini korkutan bir grup insan olduğumuzu fark ediyordum. Korkularımıza teslim olup ya böyle olsaydı ya şöyle olsaydı diyerek senaryolar uyduruyor duruyorduk. Çoğu korkutucuydu. Yani eğlence manasında. Ama hiçbiri gerçek değildi. Sonrasında onu buldum. Ya onu gece yarısı görürsem veya onunla kalsaydım sorusunu sorarsam gibi isimleri olan birçok posta denk gelmiştim. Bu postlarda her zaman cümle başındaki ya kelimesi büyük harflerle italik veya üstü çizili bir şekilde yazılmıştı. Tarz nasıl değişirse değişsin farklılıklar sadece ya kelimesine uygulanıyordu. Sonrasında bununla ilgili araştırma yapmaya başladım. Slenderman gibi birisi bir korku hikayesi yazmış, diğerleri de onun üstüne bu fikri geliştirmişlerdir diye. Bulabildiğim her videoyu izlemeye, her yorumu okumaya, bir kaynak bulmaya çalıştım. Ama kaynağa ulaşamamıştım. Tam olarak bir bilgisayar kurdu olmasam da bilgisayarı nasıl kullanmam gerektiğini ve ilk yazılanları görebilmek için tarihe göre sıralamayı biliyordum. Bulabildiklerim arasında en eski gönderi 21 Ağustos 2017'ye dayanıyordu. O gün 3 ayrı video ve bu ya ile başlayan 7 tane post yüklenmişti. Bu postların hepsinde de insanlar onunla karşılaşınca yaşadıklarını yazmışlardı. Hiçbiri onu nasıl çağırdıklarından veya onunla nasıl karşılaştıklarından bahsetmiyor. Hepsi onunla karşılaştığımızda neler olduğundan bahsediyordu. Gerçi bunlar beni onunla gerçekten karşılaştığımda yaşayacaklarıma karşı yine de hazırlamamıştı. Videoları indirip onun hakkındaki postları kopyaladıktan sonra daha doğru bir yaklaşım izlemeye karar verdim. Video yükleyen hesaplardan birine mesaj attım ama cevap alamadım. Diğeri defolup gitmem ve bir daha asla mesaj göndermememi söyledi. Ama son mesaj attığım kişi. Gönderdiğim hesap bana neden diye sordu. İşte bu konuşacak olan kimseydi. Eğer istenen bilgi ortada yoksa neden diye sormaz insan. Ben de neden olduğunu bir mesajla anlattım. Bana geri dönüş yaptığı için teşekkür ederim. Sana karşı dürüst olacağım. İnternette yazan diğer saçmalıkların hepsini denedim. Bu benim tuhaf bir hobim gibi. Fakat bu olay bana çok belirsiz geldi. Belki bana bütün bunların nasıl olduğunu takip etmem gereken talimatları verirsin diye umuyorum. Mesajı gönderdikten sonra bir cevap için 3 gün bekledim. Sonunda yeni mesajım ile ilgili bir bildirim geldiğinde hemen mesajı açtım. Bu bir trend veya internette bulduğun diğer ritüeller gibi olmayan bir şey. İnsanlar bunu yaparken yaralandılar. Herkese bunun yalan olduğunu söyleyip onunla alakalı her şeyi unutmam, onu aramaktan vazgeçmen çok daha faydalı olacaktır senin için. Ama onunla konuşmak için yine de kararlıysan sana nasıl olduğunu anlatacağım. Tek isteğim daha önce başkasının sana söylemiş olabileceği riskleri benden duymuş olduğundan emin olmak. Gerçekten onunla tanışmak istemezsin. Lütfen hayatını ve akıl sağlığını bu işe girmeyerek kurtar. Bu cevap beni daha da merak uyandırmak için yazılmış ama niyeti iyi saklanamayan bir mesaj gibiydi. Birisi size hey sakın aşağı bakma derse ilk yapacağınız şey aşağı bakmak olur. Sonuçta bu adam benim onunla tanışmamı istiyordu ama sadece bununla ilgili hevesli olduğumu belli etmemeye çalışıyordu. Cevap yazdım. Merhaba, uyarıların için teşekkür ederim. Ama yine de onunla ilgili bildiğin her şeyi paylaşmaktan memnun olurum. Mesela onunla nasıl buluşuruz? Buluşunca ne olur gibi. Bu zamana kadar onunla ilgili ulaştığım bütün dokümanlar çok karışıktı. Yazdığım bu mesaja cevap vermesi dakikalar içerisinde olmuştu. O senin sorduğun her şeyi cevaplayıp sana istediğini gösterebilir. Ne yalan söyleyebilir ne de cevabı değiştirir. Tehlikeli olmasının asıl sebebi bu değil. Ama tehlikeli olmasının sebebi şu. Ona ne kadar soru sorarsan o kadar kaybedersin. Her şeyden önce bunu unutma.
Ne kadar soru sorarsan o kadar kaybedersin. Bunu bir çeşit alışveriş gibi düşün. Sen ona soru soruyorsun ve karşılığında ona akıl sağlığının bir bölümünü veya ruhunu veriyorsun gibi. O her neyse seni alt üst edebilecek bir güce sahip. Her şeyi kaybeden bir adam tanıyorum. Şimdi bir odada sabahtan akşama kadar oturup üstündeki giysileri çiğniyor. Aynı şeyin senin başına gelmesini istemezsin. O yüzden dikkatli olman gerekiyor. Bir keresinde onu bir iki kez çağıran biriyle konuştum. Gayet iyiydi. Ama başkası çok fazla soru sormuştu. Kısa bir süre sonra da intihar etti. Bu işi bırakman için sana son uyarım. Yani bana mesajda söylediği bu şeyler, bu tarz şeylere ait epik şeylerdi. Uzaylıların kaçırılmasından deliliğe, hatta zamanda yolculuğa kadar birçok şey duymuştum o zamana kadar. Dediğim gibi internetteki tüm ritüelleri yapmıştım ve o zamana kadar da hiçbir şey olmamıştı. O yüzden tek bir soru sorarak bir cevap gönderdim. Onunla nasıl buluşabiliriz? Fakat bu sefer cevap uzun sürdü. Birkaç saatte bir telefonumu çıkartıp kontrol ediyordum. Ama aldığım hiçbir bildirim ondan gelmiyordu. Endişeleniyor, biraz da sinirleniyordum. Bu şekilde bir hafta bekledim. Sonrasında cevabımı almıştım. Onunla yaşadıklarını, tecrübelerini duymak istemiyorum. Onu çağırabilsen de çağıramasan da karşılığında senden tek bir şey istiyorum. Bu mesajımızı silip beni tamamen unutman. Bu hesabı yıllar önce kapatmam gerekiyordu galiba. Bunu son bir kez daha yapmayı bekledim. Her türlü benden alacağın son mesaj olacak bu. Talimatlar. O herhangi birisi olabilir. Tek bir varlık veya bir şekil değil, başkası gibi görünebiliyor. Yoksa başkasının içine mi giriyor bilmiyorum. Ama iki türlü de herhangi birisi gibi karşına çıkabilir. Karşına çıkan insanın o olup olmadığını, senin soracak olduğun soruya verdiği cevaplar anlarsın. Tam olarak gece yarısında ayaklarının biri kapının dışında, diğeri içeride olacak şekilde iki tarafı da yerleştirilmiş olması gerekiyor. Bu kapı eşiği bir ofisin, evin hatta bir otelin olabilir fark etmez. 11:59'da bunu yapmaya başla ve saat tam 12 olduğunda eşikten ayrıl. Birçok insan bunu yapabilir ama ilk adımı atan kişi ona soruyu sorabilir. En yakın kaldırıma veya yola çık. Herhangi bir doğrultuda yürümeye başla. Bazen gelmesi uzun sürer, bazen de hemen karşına çıkar. Sana doğru yürüyen birini göreceksin. Bu yaşlı birisi, genç birisi, köpeğini gezdiren herhangi birisi olabilir. Bu gelen kişi sana yaklaştığında ona bir soru soracaksın. Sen o musun? Sorunu net ve duyulabilir bir şekilde sormalısın. Konuşmaya merhaba veya affedersiniz diye başlayabilirsin istersen. Ama ona soracağın ilk soru sen o musun olmalı. Eğer soruna cevap olarak hiçbir şey söylemezse hemen geri dön ve içeri gir. Dışarıda durma ve başka bir yere gitme. Eğer ki cevap olarak ya oysa diye cevap verirse bu demektir ki başarılı oldun. Eğer bambaşka bir şey söylerlerse demek ki bir şeyleri yanlış yaptın ve karşında normal bir insan var. Bu varlık o cümleyi duyduktan sonra yürümeyi bırakır ve senin soracağın sorulara bekler. Başardın. Sadece ya ile başlayan sorular cevaplar. Eğer sorduğun soruyu sana söz ile ifade edemezse doğrudan gözlerine bakar ve cevabı gösterir. İlk başta bu alışverişi hissetmezsin. Birkaç gün sürer. O yüzden kaç tane soru soracağın konusunda dikkatli olman gerekiyor. Kaç soru sorabileceğin kişiden kişiye değişiyor. Eğer sınırı aşmazsan hissedeceğin değişimler geçici olacaktır. Birkaç gün ağır baş ağrıları veya aşırı bir endişe hissine sahip olabilirsin. Sonra iyileşeceksin. Ama onu her çağırdığında soruların sana maliyeti daha fazla olacaktır. O yüzden söylüyorum, dikkatli ol. Sorularını sorup cevapları aldıktan sonra ise senin sorularını cevapladığın için ona teşekkür et ve oradan ayrıl. Kesinlikle arkana dönüp bakma. İyi şanslar. Bunu başkalarıyla paylaşmak sorumluluğu artık sende. Bu artık senin yükün. Talimatları iyice anlamak için cevabı birkaç kez daha okudum. Talimatları başka bir dosyaya kopyalayıp çıktısını aldım. Böylelikle boş vakitlerinde bolca üstünden geçebilecektim.
Anlaşmamızın gerektirdiği şekilde mesajları sildim. Gerçi zaten hesabı artık kullanmayacağını söylemişti. Ama yine de ben dürüst adamdım ve verdiğim sözü tutmam gerekirdi. Açıkçası talimatlar çok basit gelmişlerdi. Çok düzlemde, 3 kral ritüelinde ve asansör oyununda olduğu gibi toplaması gereken objelerin olmadığı ve inanman gerekiyor falan diye yenilenmeyen cümlelerin olmadığı bir şeydi. Sadece dışarı çık ve onunla buluş. Arkadaşlarıma haber vermem gerektiğini bile düşünmüyordum. Kolaylıkla tek başıma yapabilirdim. Şimdi tekrar düşününce yanımda birini götürmem gerektiğini anlıyorum. En azından sonrasında yapacağımız tartışmalar için. Her türlü de artık geçmiş geçmişte kaldı ve olan oldu. Tüm olay bu talimatlarda yazdığı gibiydi anladığım kadarıyla. Gece yapmam gerektiğini biliyordum. Bir şey için hazırlık yapmama veya bir şeyler almama gerek yoktu. Neden olmasın ki diye düşündüm. Saat halihazırda akşamın 6'sıydı. Yemek yemeye ve daha da önemlisi ona soracağım soruları hazırlamaya veya kaç tane soru soracağıma karar vermeye vaktim vardı. Hala bir kişinin kaç soru sorabileceğini bilmiyordum. O gün akşam yemeğinde en sevdiğim fast food yedim. Telefonumun şarjının tam olduğundan emin oldum ve kalan vakitte onunla alakalı bulabileceğim şeyler olur diye internete bakınmaya başladım. İşler bu noktada ilginç bir hale almaya başladı. Çünkü bununla ilgili hiçbir şey bulamadım. Ne postları, ne videoları, ne sık kullanılanlara eklediğim sayfaları, bilgisayara indirdiğim videoları bile bulamıyordum. Onunla alakalı tek bir lanet bir şey yoktu. Talimatları gönderen kişi de her şeyi silmiş olamazdı. Çünkü her şeyi o yayınlamamıştı. Arama motorlarını iyice taradıktan sonra daha fazla kaybetmeden soracağım sorular için kısa bir liste yapmaya karar verdim. Saat 11.30'da bir taraftan kapıya bakarken bir taraftan da aklımdaki soruları yazdım. Sorularım şunlar olacaktı. Eğer üniversitede kalsaydım, ya Cena ile ayrılmasaydım, ya $1 milyar olsaydı hayatım nasıl olurdu? Bu son soruda bu soru içerisinde soru sormam nasıl bir tepki verecek diye merak ediyordum. Ve en merak ettiğim soru ise aynı zamanda cevabını duymaktan en endişelendiğim de buydu. Ya babam hayatta olsaydı? Yazmam bittikten sonra başımı kaldırıp saate baktığımda saat 11.58 olmuştu. Kağıdı cebime koydum ve kapıyı açtım. Bir ayağımı içeri, bir ayağımı dışarı koydum. Yüzüm kapının çerçevesine dönüktü. Vücudumu iyice ortalamaya çalıştım. Telefonu yüzüme doğru tuttum ve saati izlemeye başladım. Şansıma apartmanda yaşlı insanların yaşadığı taraftaydım. Bu da demek oluyor ki komşularımın hepsi o anda uyuyordu. Bu duruma da ilk başta çok sinirlenmiştim. Yaşıtım herkes apartmanın öbür tarafındaydı. Yönetici anladığıma göre bu şekilde bölmüştü binayı. Bir taraf yaşlılar, bir tarafta gençler. Ama herhalde ben kısa çöpü çektiğim için buraya düşmüştüm. 11.59. Telefonu gözümün yanına getirdim. Burnum neredeyse kapının çerçevesine değiyordu. Saati izlerken nefesim yavaşladı. O beklemenin stresini hissetmeye başlamıştım. 12'de kapıdan dışarı çıktım. Arada kalmıştım. Kapıyı mı kapatsam yoksa böyle açık mı kalsaydı? Ya içeri hızlıca girmem gerekirse diye düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemediğimden kapıyı açık bırakıp normal bir şekilde kaldırıma doğru yürümeye başladım. Kaldırımda ne tarafa doğru gideceğimi hiç düşünmemiştim. Öyle olunca içimden geldiği şekilde sağa döndüm ve yürümeye başladım. Gözlerim her bir pencereye, her bir kapıya, ağaçların arkasındaki her bir gölgeye takılıyordu. Bir hareket arıyordum. Neredeyse tüm binanın çevresinde dolaşmıştım. Tek bir canlıya bile rastlamadım. Dürüst olacağım. Kendimi biraz aptal gibi hissetmiştim. Zaman kaybından başka bir şey olmayan bir internet oyunuydu bu. Tam pes edecekken karşımdan birisi yürüyerek bana doğru geldiğini gördüm. Yüz hatlarını seçebileceğim kadar yakın değildi. Kalbim hızlıca atmaya başladı. Gelen kişi yavaş ve sabit bir hızda yürüyordu. Ufaktan da topallıyor gibiydi. Bir tarafım binanın benim tarafımda yaşayan ihtiyarlardan biri diyor. Diğer tarafımda ama ya değilse diyordu. Artık yüzünü görebiliyordum. Karşımda yaşlıca bir adam vardı. Bana doğru yaklaştığında merhaba dercesine gülümsedi ve yürümeye devam etti.
Arkamda kalmıştı. Kalbim deli gibi atıyordu. Adama döndüm. "Affedersin, sen o musun?" dedim. Adam yürümeyi bıraktı. Yüzünde hala o tatlı gülümseme vardı. Dakikalar geçmiş gibiydi. Birbirimize baktık. Ardından "Ya oysam?" diye cevap verdi. Midem bir tuhaf olmuştu ve ciğerlerim aşırı derecede çalışıyordu. Bir şey demeden önce kendimi sakinleştirmeye çalıştım. "Gerçekten o musun?" dedim ama tabii ki cevap vermedi. Yüzündeki gülümsemeyle bana bakmaya devam etti. Soruyu doğru bir şekilde sormamı bekliyordu. Titreyen ellerimle cebimdeki kağıdı çıkardım. O kağıdı ilk yanıma almışım. Çünkü o sorulardan hiçbirini hatırlamıyorum. Hızlıca kağıda, ardından adama baktım. Ve "Ya üniversitede kalsaydım?" dedim. Yaşlı amcaların yaptığı gibi başını salladı ve cevap verdi. "Nefret edecektin. Mezun olduktan sonra iyi para kazanacaksın ama sosyal hayatın ve arkadaşların olmayacaktı. Fizyoterapist olmak kağıt üzerinde iyi gibi gözükse de meslek sana asla uymayacaktı. Yine de çalışmaya devam edecektin. Çünkü o işi yapabilmek için emek vermiş olacaktın. Sevsen de sevmesen de." Şaşırmıştım. Hatta ne şaşırması, şok olmuştum. Herkes genel bir şekilde cevap verebilirdi. Ama o biliyordu. Tam olarak neyi sormak istediğimi çok iyi biliyordu. Kağıda baktım tekrar. 1 milyar dolarım olsa ne yapardım? Adamın cevabını duysam bile ne fark ederdi ki? Asıl soruyu sordum, bunu geçtim. "Ya babam ölmeseydi?" Adam bana doğru uzandı. İlk başta geri adım atmayı ve kendimi çekmeyi düşündüm ama yapamadım. Yüzüme dokundu. Elini yanağıma koydu ve ben her şeyi gördüm. Filmlerdeki flashbackler gibiydi. Kazada öldü. O gece kaza olmamıştı. Onun yerine babam eve gelmişti. Her zaman yaptığı gibi bana sarılmış ve öpmüştü. Ardından annemi öpmüş, sonrasında birkaç yaş daha büyütmüştü. Hızlıca gidip odamın kapısını suratına çarpıyordum. O da ergen halimle tartışmayı reddediyordu. Sonrasında lise mezuniyeti içindeydik. Sonrasında ona sarılıyordu ve onu tebrik ediyordum. Çünkü bir tane daha kardeşim oluyordu. Kardeşim doğuyordu. Babamla beraber kardeşime sarılarak mutluluktan ağlıyorduk. Sonra üniversite için evden ayrılırken babamın elini sıkıyordum. Sonrasında mezuniyet. Sonrasında babamın kız arkadaşımla tanıştırdım. Durdu. Sonra günümüze kadar gelmişti anladığım kadarıyla. Bütün o duygular birden suratıma çarptı. Bütün o üzüntü birden neşeye, heyecana dönüşmüştü. Ama gerçeklik suratımı vurduğunda tekrar o neşe ve heyecan resmen benden kopartılmıştı. Kaldırıma kusmaya başladım. Kendi ellerime kusuyor ama durduramıyordum. Duygusal acı daha önce hiç hissetmediğim bir şeydi. En yakındaki çimlere elimi sildim ve ayağa kalktım. Verdiğim tepki karşısında öylece duruyordu. Yüzündeki o gülümsemeyle bana bakıyordu. "Ya sana ne olduğunu sorsaydım?" dedim. Adam cevapladı. "Sana olasılık ne kadar yaşlı ise o kadar yaşlı olduğumu söylerdim. İnsanlara gösterdiğim ve söylediğim her şeyi gördüğümü ve hissettiğimi söylerdim. Sana firavunların ve kralların, zenginin ve fakirin tüm olasılıklarını gördüğümü söylerdim. Sana bilinmeyenin koruyucusu, umudun hırsızı olduğumu söylerdim." Cevabı biraz beni endişelendirmişti. Umudun hırsızı mı? O ne demekti? O an ne demek istediğini anlamasam da şu an çok iyi anlıyorum. Sokakta etrafıma baktım. Bizden başka kimse yoktu. Ona bir şey daha sormak istiyordum. Şu an düşününce sorunun aptalca geliyor ama o an gerçek bir cevabı bilmek istiyordum. Ya Cena ile ayrılmamış olsaydık? 5 yıl daha beraber olacaktınız. Onu herkesten, her şeyden daha çok sevecektin. Onun için her şeyi yapabilecektin. Ama 5 yılın sonunda seni terk edecekti. Seni dağılmış bir şekilde bırakıp evleneceği başka bir adam bulacaktı. Sen ise geride duygusal olarak öfkeli, bomboş bir adam olacak kalacaktın. Ve bu yüzden de ölene kadar ondan nefret edecektin. Bu cevap beklediğimden daha ağır gelmişti bana. Kafam karışmıştı ve hem ona hem kendime kızdım. Artık durmam gerektiğini anlamıştım. O anın heyecanıyla son bir soru daha sordum.
ya sana çok fazla soru sorsaydı? Onun yüzündeki gülümseme daha da büyüdü ve ilk defa huzursuz hissettim karşısında. Yüzü bir şeyle beslenmiş gibi gözüküyordu. Bir adım geri attım. Şansıma o hareket etmedi. Sana söylediğim şeyleri tekrar tekrar düşünüp zihnini çürütür. Dün sana gösterdiğim iyi şeyleri yaşadığın için mutlu olup kötü şeyler içinse mutsuz olurdun. Öyle bir noktaya gelirdin ki olmasını umut ettiğin her şey yok olduğunu fark ederdin. Çünkü eğer başka kararlar alsaydın her şeyin ne kadar da farklı olabileceğini öğrenirdin. Bana birçok kez gelirdin. Ta ki kendini tamamen tüketene kadar. Ve son sorun ise ya seninle tanışmasaydım olurdu. Bense cevabı sana gösterirdim. Yüzündeki gülümseme normale dönmüştü. Bir adım daha geri attım. Verdiği cevap tüylerimi diken diken etmişti, dona kalmıştım. Ona tek bir kelime bile söylemek istemiyordum ama mecburdum. Teşekkür ederim dedim. Sorularımı cevapladığınız için teşekkür ederim. Hiçbir şey söylemeden elini kaldırdı ve parmaklarını açılarak bana gösterdi. 5 soru sormuştum. Gülümsedi ve başını hafifçe aşağı indirerek artık o seansın bittiğini ima etti. Geri döndüm ve geldiğim yoldan yürümeye başladım. Hala orada duruyor mu yoksa gitmiş miydi diye merak etsem de arkama bakmadan kaçtım. 5 soru sormuştum ona. O kadar hızlı gelmişti ki 5 soru sordum. Farkına bile varmamıştım. Tam 5 soru. 5 soru çok muydu acaba? Yoksa tam ayarında mıydı? Yürürken bu düşünceler beynimi yiyordu. Binamıza gelmiş, kapısı açık daireme geri dönmüştüm. İçeri girdim, kapıyı kapattım ve kendimi kilitledim. Kendimi hasta ve kirlenmiş gibi hissediyordum. Sanki gitmemem gereken bir yere gitmiş gibiydim. Sabah güneş doğana kadar bütün ışıklar açık kaldı evde. Güneş karanlığı ortadan kaldırınca da bunları yazmaya başladım. Yazdım. Çünkü onunla ilgili internetteki her şey ortadan kalkmış ve bu olanları kendimi içimde tutamıyorum. Birisine anlatmam, içimden atmam lazım. Çünkü biliyorum ki oradalar, bir yerlerde kafasındaki sorulara cevap arayan insanlar var. Cevapları öğrenmeyi hak ediyorlar. Ne pahasına olursa olsun hem de. Neyse, artık onu nasıl çağıracağınızı biliyorsunuz. Ama kaç soru soracağınız da karar verirken dikkatli olun. Ben 5 tane sordum. Bu adrenalin patlamasından mı yoksa uykusuzluktan mı bilmiyorum ama başım ağrımaya başladı bile. Sadece aklımı kurcalayan bir şey daha var. Ya ona sadece bir soru daha sorsaydım. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.